Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Avrupa Merkez Bankası faiz kararları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararları, Bitcoin, gram altın, gram gümüş, dolar Türk lirası, yani kısacası Euro Türk lirası, sterlin Türk lirası bütün piyasalara geniş açıdan bakmaya çalışacağız sevgili dostlarım. Yavaş yavaş arkadaşlarımız da toplanmaya başlasınlar. Sizler de bu arada kanalımıza beğeni atarsanız her beğeniniz daha fazla arkadaşımıza ulaşmamızda bizlere faydalı olacaktır sevgili dostlarım. Son yaptığımız videolarda noktasal atışlarımız geldi. Dolar olsun, altın olsun, gümüş olsun, euro, sterlin, yani hemen hemen yaptığımız bütün analizler, Merkez Bankası faiz kararları öncesi yapmış olduğumuz analizler gerçekten noktasal olarak sanki kurları biz ayarlamışız gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde hareketlerini devam ettirdi. Özellikle ons altın tarafında 1680 faiz kararları ile birlikte 1680 dolar civarına doğru ons altının deyip buradan tekrardan 1700 dolar üzerine atacağıyla ilgili analizimiz gerçekten noktasal olarak çalışmış durumda. Ayrıca Euro Türk lirasında vermiş olduğumuz hedef faiz kararıyla birlikte o da gene noktasal olarak çalıştı. Sterlin de aynı şekilde, gümüş tarafı ve Bitcoin tarafında. Analizimize de Bitcoin'le başlayalım arkadaşlar. Sonra dolar, altın, euro şeklinde devam ederiz. Evet, Bitcoin'de son yapmış olduğumuz video içerisinde 25.000 dolar hedefimiz vardı ve Bitcoin'de biz sizlerle birlikte bir 25.000 dolar formasyonunu takipteydik. Ve dediğimiz gibi Bitcoin'de 24.000 dolar seviyesine doğru ani hızlı bir yukarı formasyon kırılımından kaynaklı olarak hareket izledik sevgili dostlarım. Ardından tekrardan bir geri çekilme hareketi ve burada kırılan güçlü direnç bölgesini retest olayına Bitcoin gitti. Buradan beklentimiz tekrardan Bitcoin'in 25.400 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini devam edeceği yönündedir sevgili dostlarım. O yüzden Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız da bu verdiğimiz aralıklara dikkat etsin. Benim için Bitcoin'de dip oluşumu tamamlanmıştır. 18.000 dolarlar bizim için bir dip alan seviyesiydi ve bu dip alan seviyesi içerisinde artık mum hareketlerinin yukarı yönlü takip ediyoruz. Burada 22.000 dolar seviyesi altına artık Bitcoin gelmediği sürece arkadaşlar ilk etapta bizler sizlerle 25.000 dolar formasyon hedefine doğru Bitcoin'deki yukarı yönlü hareketleri takipte kalacağız. Evet, hemen dolar tarafına geçelim arkadaşlar. Dolar Türk lirasında bugün Merkez Bankası faiz kararlarının ardından yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte izledik. Şahap Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar neticesinde arkadaşlar Merkez Bankası %14 olan Para Politikaları Kurulu faiz kararında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bunda en büyük etkenlerden biri arkadaşlar, yapılan açıklamaların etkenlerinden en büyüğü, dünya genelinde Merkez Bankası da bir resesyon beklentisi içerisinde. Özellikle gelişmiş ülkeler nezdinde faiz artışlarının bu ülkelerde bir resesyon sürecini başlatabileceği ile ilgili benim anladığım kadarıyla Merkez Bankası'nın bazı kaygıları var. Bu kaygılarında da haksız değil. Benim beklentilerimde bir gelişmiş ülke nezdindeki bu resesyon sürecinin faiz artırımlarıyla birlikte daha da hızlanacağı yönünde. Zaten mantıken düşündüğümüz zaman arkadaşlar faiz artışları demek insanların paralarını bankaya yatırması ve üretim tarafına yönelmemesi demek. Bu şekilde de arz talep dengesini kısıp enflasyon sürecini aşağıya çekebilmek. Bu da bir resesyon süreci yaşanmadan zaten yüksek enflasyon sürecinin aşağı yönlü çekilme olasılığı da oldukça az. Bunu gelişmiş dünya ülkeleri mutlaka yaşayacaklar. Bundan kaçış yok. Zaten bu süreç yaşanmazsa enflasyonist baskı durdurulamaz sevgili dostlarım. Ve durdurulamaması sonucunda da enflasyon bir süper enflasyon şeklinde kendini gösterebilir. Ben bu faiz artışlarının kısa vadede, yani yaz ayları süreci içerisinde gıda fiyatlarında
bir miktar duraklamaya sebebiyet vereceğini, fakat Eylül ayı itibariyle arkadaşlar dünya genelinde üretimin azalmasıyla tekrardan enflasyonist baskının daha da hızlanaraktan yukarı yönlü kendini atacağını düşünüyorum. Bu da dolar kurunda bizler için takip edeceğimiz şu an itibariyle bakın şuradaki üçgen formasyonunun üzerindeki bölge 17 lira 80 kuruş civarından geçen bölge. Burası dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken bir bölge. Çünkü bu bölgenin üzerine atmamız ve bu 17.80 bölgesi üzerinde dolar kurunun kalıcı olması bir anda bizleri 18 lira 40 kuruş seviyesindeki doların rekor seviyesine doğru yukarı yönlü bizleri götürebilir. Dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız stokastik indikatörüne gene baktığımız zaman aşırı alım bölgesinde çok üst seviyeleri test eden bir indikatör. Haftalık bazda bu indikatöre baktığımız zaman dolar kurunda biraz daha yukarı yönlü hareketin devam edebileceğinin sinyali devam etmekte sevgili dostlarım. Yani buradaki hareket bir 18 lira 40 kuruş civarına doğru dolardaki hareketleri yukarı yönlü götürebilir. Dolar kurunda alsat yapan özellikle Forex, Viyop gibi ortamlarda kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlarımızın da dikkat etmesi gereken önemli seviyeler ve stop seviyeleri şu şekilde grafik üzerinde bakacak olursak arkadaşlar, aşağıda bu üçgen aşağısında ilk destek bölgesi EMA'nın geçtiği 17 lira 45 kuruş seviyesi. Bu 17 lira 45 kuruş bizler için önemli bir destek niteliğinde takip edilecek bir alan. Buraya hemen 17.45'i işaretlerseniz onun altında hareketlerde dolar kurunda gene bizlere aşağı doğru 17 lira 05 seviyesindeki destek karşılar sevgili dostlarım. İlk etapta 17 lira 45 kuruş bizler için önemli. Yani aşağı yönlü hareketler başlayabilmesi için 17.45 altında kapanış, onun altındaki harekette 17.05 bölgesine doğru bizleri götürebilir. 17 bizler için olmazsa olmaz. Yani hepimiz için bir stop bölgesi olarak gene takip edilecek alanlar içerisinde sevgili dostlarım. Fakat dolar kurunda Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakması, ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın ECB'nin arkadaşlar faizleri 0,50 bas puan yukarı çekmesi şirketlerin borçlanma miktarında arkadaşlar daha da zorlanacağı bir dönemi bizlere başlatabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Gelişmekte olan ülkelerdeki para birimlerinde yukarı yönlü hareketler daha da hızlanabilir. Bu süreç tehlikeli bir süreç gerçekten. Bir fırtınanın başlayabileceği bir süreç. Eğer ki bu süreç iyi idare edilemez ise dolar kurunda 18 lira 40 kuruş üzerindeki hareketler zaten bir belirsiz süreç bizi birden hızlı bir şekilde 22-21 seviyelerine doğru yukarı yönlü atabilir. O yüzden dolar takip eden sevgili dostlarımızın da dikkatli olması gereken bir süreç. Yön bazında baktığımız zaman hala haftalıkta 17 lira 45 kuruş üstünde bir dolar kurunun takibi bizler için hala 18 lira 40 kuruş ana hedef bölgesine doğru gidecek bir dolar demek maalesef ki sevgili dostlarım. O yüzden sizler de bu verdiğim seviyeleri dolar kurunda takipte kalın. Altın tarafına hemen geçelim. Altının onsuyla başlayalım. Daha sonra gram altında sizlerle birlikte devam edelim. Evet, altının ons tarafında yapmış olduğumuz 1680 faiz artışlarıyla birlikte görülebilecek olan bir seviye ve buradan yukarı yönlü hareketin tekrardan ivmelenebileceği ile ilgili bir tezimiz vardı ve dediğimiz gibi noktasal olarak da altının onsunda 1680 bölgesi test edildi ve buradan tekrar toparlanıp yukarı yönlü hareketine altın kaldığı yerden devam etti sevgili dostlarım. Altın yatırımcıları için özellikle 1680 seviyesi çok önemli bir seviye. Bu 1680 seviyesi altında bir kapanış olmadıkça bizim hala altında yukarı yönlü beklentilerimiz orta vadede 2070, onun üzerinde 2170 ve 2300 dolarlar seviyesine doğru
altının ons tarafında hareketlerin yukarı yönlü devamını sağlayacaktır. Benim tezim hala bu şekilde ve bu dünkü altınla ilgili videoyu da izlerseniz buradaki formasyonla ilgili ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdilik bizler için 1680 bölgesi gerçekten çok önemli bir bölge ve bu bölge artık altının ons tarafında bir dip bölgesi olmuş olabilir. Yakından takipte kalacağımız önemli bir seviye. Sizler de bu seviyeyi takipte kalın arkadaşlar. Altın paritesinde olan, ons tarafında olan sevgili dostlarım. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında da gene noktasal hareketlerimiz var. Sıkışmanın devam ettiği ve tam çizdiğimiz grafik üzerinde dip hareketinin görülmesiyle birlikte yukarı yönlü hem ons hem dolar bazlı hareketlerle birlikte tekrardan yukarı yönlü üçgen içerisine girmiş bir altın gram görüyoruz arkadaşlar. 950 arkadaşlar bizler için önemli destek. Bu destek alanı altına sarkmadıkça aşağı yönlü bizlerin altının gramında yön bekleme olasılığımız oldukça düşük. Eğer altının gram tarafında 950 civarı altında kapanışlar görürsek işte o zaman kararımızı değiştirebiliriz. Ama bizler henüz bunun altında bir kapanış görmediğimiz için yönümüz hala 950 ve 985 bantları arasında sıkışmış bir gram altın takip edeceğiz sizlerle birlikte. Bu Ağustos ayı ile birlikte arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla buradaki sıkışıklık biraz daha yatay şekilde devam edebilir. Bu kırılımlarda 985 önemli olacak. Bu seviyelerde kalıcılık sağlayabilir isek de altının onsunda 1020 civarlarına doğru yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte takip ederiz o zaman sevgili dostlarım. Evet, gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüş bekleyen arkadaşlarımız da var. Gümüş onsla başlayalım. Evet, gümüşün onsunda da çıktığımız bu dip seviyelerimiz önemliydi ve bu dip seviyeleri üzerinde bakın tam şurada bizler için 18 TL gümüşün ons bazında takip ettiğimiz seviyemiz yani 18 dolar gümüşün ons bazında ve bu 18 dolar seviyesi altında bizler kapanış görmedikçe buradaki dip seviyesi üçgen içerisindeki hareketlerine devam edecektir dedik ve buradaki toparlanmayla birlikte gümüşün ons tarafında arkadaşlar ben yukarı yönlü hareketin devam edeceğini ve tekrardan şuradaki üçgeni kırmasıyla bizler için bu hafta itibariyle bu üçgen tarafından geçen seviye takip edilecek seviye evet 20 lira 32 kuruş seviyesinden geçiyor. Tabi bu her hafta azalaraktan devam edecek. Çünkü üçgenin her hafta altına inildiğimizde bu üçgendeki sıkışma iyice artacak ve buradaki hareket ben yukarı yönlü kırıp ilk etapta 21.14 ve şurada gördüğünüz arkadaşlar bandın üst tarafı olan 22.90 seviyesinin yukarı yönlü aşılmasıyla bu boş alan üzerinde 30 dolar seviyesine doğru gümüşün ons tarafında ben hızlı bir hareket olacağını düşünüyorum. Hareketler burada gümüşün ons tarafında özellikle hızlı bir şekilde gelişecek diye düşünüyorum. Bakalım hep birlikte sizlerle takip edeceğiz bu hareketler. Beklentilerimiz dahilinde gerçekleşecek mi? Gümüş gram takip eden sevgili dostlarımız için 10 lira seviyesi artık bir dip seviyesi. Bunu ons bazlı gümüş ve dolar üzerinde çevirdiğimiz zaman bizler için artık burası bir dip seviyesi şeklinde takip edilecek bölge. Yukarıda 10.77 yatay hareketin gram gümüş tarafında devam edeceği bir bölge olarak izleyebiliriz. 10.77 ve Ağustos ayı içerisinde 11.80 bizler için gene önemli bir bölge olacak. 11.80'in önemi burayı 2 kere denedik fakat bunun üzerinde kalıcı olamadık arkadaşlar. 11.80 üzerindeki hareketler hızlı bir şekilde gümüşün gram tarafında 13 lira 20 kuruş seviyesi yani bizim beklentimiz olan bu seviyenin tekrardan denenmesi anlamı taşıyacak. Ben bu sefer bu seviyenin kırılıp gümüşte 15 liralar seviyesinin deneneceği yönündeki görüşüm devam ediyor. Burada da benim hedefim gümüş gramda ilk etapta 13.20'nin kırılıp 15 liralar seviyesine doğru
hızlı bir şekilde gümüşün gramında yukarı yönlü atakları göreceğimiz yönünde. Euro Türk Lirası, evet, bugün ECB'nin almış olduğu faiz kararları 11 yıl aradan sonra ECB arkadaşlar 0,50 bas puanlık bir faiz artışına gitti. Bizlerin tahmini ve ana hedef bölgesi 20 lira 26 kuruş seviyesine doğru. Euro'da bu faiz artışı 0,50 bas puan olursa yukarı yönlü hareketin devam edeceği yönündeydi. Ve faiz kararının açıklanmasıyla birlikte gerçekten tam noktası olarak verdiğimiz ana hedef bölgesine doğru Euro'da dokunuşlar hissettik ve gördük. Şimdi asıl Euro'yu takip eden arkadaşlarımız şuradaki direnci takip edecekler. Bakın arkadaşlar, 17 lira 96 kuruş direnci. Bu direnç şu an 18 lira üstünde olmasına rağmen henüz kırılmış değil. Buradaki işte sizlerin de takipte kalması gereken bu 17.96 direnç bölgesi olacak Euro'daki arkadaşların. Bu direnç önemli. Haftalık bazda bu direnç üzerinde bu kuvvetli direnci kırabilir. Burada bir günlük kapanışlara başlayabilir isek arkadaşlar bizlerin 18.45 seviyesine doğru, şuradaki 18.45 seviyesine doğru, haftalıktaki ana hedef bölgesine doğru Euro'da yukarı yönlü hareketlerin tekrardan devam etmesini sizlerle birlikte bekleyebiliriz. Önümüzde bir FED toplantısı var. FED 0,75 mi yoksa 100 bas puan mı faizleri arttıracak? Bu da önemli. Altın yatırımcılarının da dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken bir karar olacak. Ayın 26'sı 27'si FED günü. FED'e çok dikkat edin. FED kararlarıyla birlikte arkadaşlar altın tarafında tekrardan bir baskı oluşabilir. Ons bazlı altın tarafında 950-985 gram bazlı altın tarafında sıkışma devam edebilir. Fakat FED'den bir 100 bas puanlık faiz artışı değil de piyasanın fiyatladığı bir 0,75 bas puanlık faiz artışı gelirse ben altında tekrardan ufak bir geri çekilme ve ardından yukarıya yönlü bu sefer sert bir hareket geleceği yönündeki beklentim var sevgili dostlarım. O yüzden FED kararından sonra altında bir yukarı yönlü hareket yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bekliyorum. 0,75 bas puan demek bakın dolar, euro ve sterlin tarafında da geri çekilmelere sebebiyet verebilir. Yani düzeltme alanı yaratabilir. Ama 100 bas puanlık bir artış olursa sevgili dostlarım işte o zaman dolar kurunda ve euro sterlinde yönüne devam eder. Orada da yukarı yönlü hareketler altınla birlikte seyrini tekrardan yukarı yönlü çift taraflı olarak çevirebilir. O yüzden dikkat etmemiz gereken bir FED kararı var. FED kararından önce tekrardan bir video yapacağım. Sizleri de bilgilendirmeye çalışacağım. Benim düşüncelerim bu yönde. Sizler de bu yönde FED kararları ile ilgili düşüncelerinizi yazarsanız düşünceler benim için çünkü önemli düşünceler. Bu düşüncelerinizi de videolarımda genellikle bazen kullanıyorum. Bana yakın düşünceler olabiliyor veya veya söyleyemedim. Benim düşüncelerimin zıttı yönündeki düşünceler de olabiliyor. Tabii birbirimizle saygı, sevgi çerçevesi içerisinde oldukça her yorum benim için önemlidir ve kutsaldır arkadaşlar. O yüzden mutlaka sizlerin de düşüncelerini ve yorumlarını video içerisinde görmek istiyorum. Bu arada arkadaşlarımız Recep Bağ şu an kur koruma yatırımcısı için iyi mi? Evet Recep, kur koruma yatırımcısı için iyi tabii arkadaşlar. Kur korumalı biliyorsunuz dolar kuru yukarı gittiği zaman buradaki fark zaten sizlere ödeniyor. Bir nevi orada kalmanız demek dolarda kalmanız anlamı demek zaten. O yüzden sizler için bir sakıncası yok. Orada yukarıdan çıkıp aşağıdan alabilirseniz bu sefer dolar miktarınızı yükseltebilirsiniz. Ama tabii bunu da yakalayabilmek için biraz profesyonellik gerektiren işler. Yıldıray Duymaz, başkan hoş geldiniz demiş. Çok teşekkürler. İyi haberlerinizi bekliyorum demiş. Dolardan bahsedersen çok memnun olurum. Teşekkürler, saygılar demiş Yıldıray. Evet Yıldıray, dolardan bahsettik. Dolarda 17.58, 17.45 iki önemli destek haline gelmiş olan bölgemiz mevcut. Bu bölgeler üzerinde artık 17.80 direnci var yukarıda. Bunun aşılmasıyla birlikte dolarda rekor seviye olan 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri takip ederiz. Dolarda bizler için 17 lira önemli bir seviye.
herhangi bir haber akışı TL lehine olacak herhangi bir olumlu haber akışında ise 17 liralar sizler için uygun bir stop alanı olarak kullanılacak bölge. Bu alanı stop olarak kullanabilirsiniz. Bu bölge üzerinde zaten kalındıkça ana hedef bölgesi 18 lira 30 kuruş seviyelerinden geçen bölge olarak dolar kurunda hala da hedef olarak gözükmekte maalesef ki. Bu şekilde faiz artışlarının gelmemesi TL'yi daha da kırılgan bir hale maalesef getiriyor. Ayrıca dolar olsun, sterlin olsun, euro tarafında olsun arkadaşlar ben 1-2 hafta içerisinde bir hareket bekliyorum. Tabii bu yatırım tavsiyesi değil kesinlikle ama buralarda artık 2 hafta içerisinde yani 14 gün içerisinde bir kırılım gelecek. O yüzden bu kırılımı sizlerle birlikte dikkatli bir şekilde takip edelim. Sterlin eğer yukarı yönlü kırabilirse de 24 TL civarına doğru bu hareketler hızlanabilir. Euro'da 22 TL'lere doğru, 20 TL'lere doğru yukarı yönlü hareketler. Dolarda da 19-20 seviyelerine doğru hareketler görebiliriz. Bu 2 hafta önemli olacak gerçekten. Fed'in 100 bas puanlık bir faiz artışına gitmesi piyasaları çok tedirgin edebilir. O yüzden Fed 75 bas puanlık veya 0,50 bas puanlık bir faiz arttırmak da isteyebilir. Bu süreç içerisinde Ağustos ayında biliyorsunuz Fed'in herhangi bir toplantısı yok. 2 aylık bir süreç var. Bu 2 aylık süreç zarfı içerisinde de altın kendine fırsat yakalayıp yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir diye düşünüyorum. Ayrıca Bitcoin tarafında 25.000 formasyon hedefimiz var. Bakalım bunun üstünde tutulma gerçekleşebilir ise Bitcoin de oradan 28.000 ve 31.000 dolarlar seviyesine doğru hareketlerine devam edebilir. Evet, Suat Yıldız İstanbul'dan 4-5 saat sonra İzmir'den geçeceğim demiş. Sana kucak dolusu sevgiler saygılar demiş. Sağ ol Suat'ım, teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar, gözünü yoldan ayırma. Adem İstanbul, Başkan 35 hayırlı yayınlar demiş. Seni dinliyorum, analizlerin çok güzel, ağzından bal damlıyor. Gümüşten bahsedersen. Adem, gümüşten bahsettik az önce. Birazdan videonun tekrarı yayınlanacak. Oradan videoyu izleyebilirsin. Özlem Olgun iyi akşamlar demiş. Sizce ata altın yıl sonu ne olacak? Ata altın yıl sonu gram altına bağlı olaraktan ata altında da yukarı yönlü hareket devam edecek Özlem. Yıl sonuna doğru. FED Ağustos'ta faiz arttırmayacağına göre gram altın artar mı? Ben artacağını düşünüyorum. İsimsiz arkadaşımızdan gelmiş. Ve ben artacağını düşünüyorum. Benim düşüncem bu yönde. Önümüzde bir 985 direnci var. Tabii bu 985 direncinin üzerine yerleşmeye başladığımız zaman da artık bizler gram altında 1100 TL'ler civarını konuşmaya başlarız sizlerle birlikte. Altın bu sene sonunda 1200 olur mu? Olabilir Ulku. Benim de bu yönde düşüncelerim mevcut. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.